Ne diyoruz? Eğitim şart. İnsan ilişkilerinde, hayatın içinde, özel hayatınızda, her yerde, iş hayatınızda eğitim şart. Çünkü gerçek ve doğru eğitimi aldığımız zaman kendimizi ifade edişimiz değişecek. Kendimizi anlamamız değişecek. Kendimizi tanıma biçimimiz değişecek. Zaten kendimizi tanıma biçimimiz, anlama biçimimiz değiştiğinde en başta söylediğim kendini doğru anlatma gelecek. Ondan sonra dinlemeyi öğrenmiş olacağız bu sayede. Çünkü kendini dinlemeyi bilen başkasını da dinleyebiliyor. Yapay zekanın bu kadar savunulduğu, teknolojinin bu kadar geliştiği bir dönemde eğitim ne olacak? Çocuklarımız gerçekten kaliteli eğitim görüyorlar mı? Bu eğitim sistemi çocuklarımıza iyi geliyor mu? Ya da çocuklarımıza iyi gelecek olan gerçekten yapay zeka mı, donanımlı bir eğitim sistemi mi? Bunları konuşuyor olacağız bugün ve bir cümlenin peşinden gideceğiz her zaman olduğu gibi. Anton Çehov diyor ki, gerçek niteliği ne olursa olsun belirsizlik kadar korkunç değildir. Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu konuğum. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Çok çarpıcı bilgilerle geldiniz. Hemen aslında onlarla başlamak istiyorum. Çünkü galiba bu raporları konuşursak ne konuşmamız gerektiği ortaya çıkacak. TEDMEM ne demek? MEM aslında zihin haritaları oluşturmada Amerika'da kürsüsü olan bir bilim alanı. Tamam. Biz 98 yıllık Büyük Önder Atatürk'ün kurduğu Türkiye'nin ilk eğitim alanındaki sivil toplum örgütüyüz. Evet. Düşünce kuruluşumuzun adı ise TEDMEM. Evet. Veriye dayalı üretim yapıyoruz, kampanyalar düzenliyoruz ve eğitim sisteminin, olması gereken eğitim sistemini veriye dayalı olarak, yani bizim temel bir prensibimiz vardır. Eğitim hiçbir grubun, hiçbir düşüncenin, hiçbir siyasi partinin tatmin alanı değil, bir millet ödevidir. Tabii ki. Onun için de bu millet ödevinde özellikle dezavantajları göz önünde bulundurarak doğru veriye dayalı bir planlama yapmanız gerekir. Bazen ben kamuoyunda da söylüyorum, eğitim sistemimizin fazla sorunu yok. Eğitim yok, sistem yok diyorum. Onları eğitim ve sistem haline getirmemiz lazım. Dünyada da kaos var. Sizin söylediğiniz gibi belirsizlik var ama çok şanslısınız. Kendinizi dinliyorsunuz, kendinizi yapay zeka dinletmiyorsunuz. Zaten o kadar tedirginim ki yine son yapılan araştırmaların birinde artık çocukların ödev yapmadığı, yapay zekaya ödevlerini yaptırdıkları, hala yaptıkları demek istiyorum yani şey olarak, refleks olarak yaptırdıkları raporlandı. Keşke sadece ödev yaptırsalar. Demeyin. Daha tehlikeli bir boyut var insanoğlu için ve özellikle de Türkiye'deki nesil için de daha tehlikeli bir boyut var. Yani şunu söyleyeyim, yani esas olan bilinmeyen bir gelecek için eğitimi tasarlayabilmeniz gerekiyor. Burada örneklerini vereceğiz. Yani dünya ne yapıyor bu konuyla ilgili? İnsanoğlunun yok olmayla riski olduğu bir yerde sadece yapay zeka değil tabii burada. Bir, teknoloji. İki, yaşam uzadı. Üç, insanlara baktığınız zaman ciddi miktarda teknolojinin esiri oldular. İklim var, göç, birçok fonksiyon var. Ama bunlardan önemlilerinden bir tanesi de ve yaşlanıyoruz biliyorsunuz. Yani nüfus azalıyor. Dünyada da bu riskle karşıyayız. Genç nüfus azalıyor. Ama baktığınız zaman bunu tasarlayabilmeniz lazım. 20. yüzyılın eğitim modeli başka bir dünya için tasarlanmıştı. Sizin, benim kuşağım öngörülebilir bir dünyada yaşıyorduk. Artık öngörülebilir bir dünya yok. Bu dünyanın içerisinde bir de teknoloji hızlı bir şekilde arttı. Yani bir örnek vereyim size. 50 yılda 50 milyon kullanıcıya telefon 75 yılda, radyo 38 yılda, Facebook 2 yılda, ChatGPT 5 günde ulaştı. 5 gün. 5 günde 50 milyon kullanıcıya. Tabii buradaki riskleri bir iki tanesini sıralamak gerekir. Bir tanesine dijital dünyada dijital diktatörlük diyorlar. Dijital diktatörlük ne demek? Toplumu bilmek, davranışları yönetmek ve inançları şekillendirmek. Yani ödev yapmak diyoruz ya, biz sanıyoruz ki çocuklarımız ödev için şey yapıyor. Aslında veri kaynakları, yani algoritmalar aslında bizi artık yönetiyor ve yönlendiriyor. Son yıllarda yapılan epigenetik ve kültürel evrim gibi şeyler, hep bizim kuşağımız şuna inandık. Anne babanın genleri neyse biz öyleyiz. Hayır, artık yönlendirmeli ve çevresel koşullar gen haritalarını da değiştiriyor. Bunlar bilimsel olarak ispatlanmış şeyler. Ve ileriye baktığınız zaman inanç ve algı yönetimi, bilgi ortamı karmaşıklaştırılarak gerçeğin belirsizliği oluşturuluyor. Bunu ne diyorum? Biz olmaktan uzaklaşıp
başka bir şeyle uğraşmaya başlıyoruz. Buna aslında teknolojik diktatörlük diyorlar dünyada kavram olarak. Başka hani siz sınavlar dediniz ya, çok daha büyük bir risk var. Bu riskte duygusal boşlukları doldurma yanılgısı, ruh sağlığı bozukluğu. Bakın Stanford'ın bir çalışması var. ChatGPT 25 yaş altında 300 milyon insan üzerinde insan kullanıyor dünyada. 25 yaş altında Altında 300 milyon üzerinde. milyon. Türkiye'de TÜİK'in şeyinde 16-24 yaş arasındaki ChatGPT kullanan %40'ı 16-24 yaş arasında. Ödev mi yapıyoruz sanıyoruz? Hayır, o yaşta hem Stanford'un araştırmalarında hem başka araştırmalarda çıkıyor. Ruh sağlığı ve bağlantı kurma asıl yaptıkları gençlerin. Ne demek Yani bağlantı bir kurma? psikoloğa gitmek yerine ChatGPT'ye daha doğrusu yapay zekaya mı daha da ilerisi. Sadece ruhsal tedavi için değil. Bireyin kendini yalnız hissettiğinde biriyle konuşma, duygularını paylaşma, karşılık görme ve ilişki içinde bulunma. Daha tehlikeli bir şey söyleyeyim. İnsan beyninde öğrenme biyolojik bir süreçtir. Yani insan beyni bir biyolojik süreçte öğrenir. Ve insan beyni kullanmadığını budar. Dolayısıyla bizler kullanarak, zorlanarak, hatta bilirsiniz yaşlılar sudoku falan oynar ki beyin fonksiyonları çalışmaya devam etsin diye. Bu beyin fonksiyonları ölüyor. Şimdi hemen araya şununla girmek istiyorum. Benim de sosyal medyada karşıma çıkmıştı. Arkadaşlarımdan rica ettim. Tam olarak bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. Z kuşağı. Z kuşağı neydi? 2000 sonrası doğanlar. 2000 ile 2020 yılı arasında doğanlar. Dijital neslin klasik zeka ve bilişsel performans ölçümlerinde ebeveynleri olarak kabul edilen X ve Y kuşağı, yani 1965'ten 2000'e kadar doğumlu olanlardan bahsediyorum. Bu kuşakların gerisinde kaldığını ortaya koymuş araştırma. Nörobilimci Dr. Jared Cooney, Harvard Melbourne Üniversitesi'nde ve çalışma ekibi tarafından farklı ülkelerde uygulanmış standartlaştırılmış bilişsel test. Bu testin hazırladığı değerlendirme bir asırdır her nesilde artış gösterdiği kabul edilen ortalama IQ eğrisinin ilk kez 2000 ile 2020 arasında doğan çocukların IQ'larının aşağı yönlü sinyal verdiği ortaya çıktı. Yani aslında insan tarihinde bir ilk gerçekleşti. Yeni nesil eski nesile göre IQ'su daha düşük çıktı. Aslında anlattıklarınızda bize nedenini çok daha kötü açıklıyor. olacak. Çünkü insan beyni gelişmeyecek. Evet. O zaman insansı robotlar, ki şunu söyleyeyim, yapay zeka şu gördüklerimiz hiçbir şey. Yatay seyrediyor. Sebebini söyleyeyim, bilgisayar kapasiteleri ve enerji yetmiyor. Yetmiyor. Fakat kuantum çözümlendikten sonra yapay zeka laboratuvarda üretilenlere gelecek. O bizi ürküten Çin'deki insansı robotlar aslında çok primitif yapay zeka şu anda kullanıyor. Evet, hiçbir şey Dolayısıyla değil. ama şunu da söylemek istiyorum. Hep şu alışkanlığımız. Z kuşağı, alfa kuşağı, zamane kuşağı. Sizin için de benim için de annemiz babamız zamane kuşağı diyordu. Ama şu söylediğim bilgiye erişimden dolayı makas fazlalaştı. Burada suçlu onlar mı? Hayır. Burada suçlu sistemi doğru kurgulamayıp onların bilgi aktarımı ve kendilerini yetiştirmeleri ve belli koşullardaki dayanıklılıklarını arttırmayan eğitim sistemleridir. Bir iki ülkeden örnek vereyim. Lütfen. Ülkeler ne yapıyor? İsveç 15 yıldır tablet dağıtıyordu. Bütün öğrencilere. Evet. Topladı. Evet. Kağıt kaleme döndü. Aynen. Güney Kore yapay zekayı zorunlu yapmak için 2025'te tüm okullarda 1. sınıftan itibaren zorunlu olacaktı. 736 milyon dolar harcadı. Vazgeçti. Ya. Şu anda %32 seçmeliye döndü. Ya. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmada bilgisayarla not tutanlarla ellerle not tutanlar arasında %28'lik bir başarı farkı ortaya çıktı. Dolayısıyla daha fazla teknoloji iyi bir eğitim manasına gelmiyor. Tabii bütün bunların yanında teknolojinin dışında başka sorun var. Çok hızlı geçeceğim. Öğrenci sayısına dayalı büyüme stratejisi bitti. O ne demek? Nüfus azalıyor. Yani Türkiye'de 2014-2024 yılları arasında canlı doğum oranı %36. Tamam. Ve 2030 yılında ilkokula başlayacak öğrenci sayısı, bakın 2030'dan bahsediyorum, 4 sene sonra %21 azalacak. %21 Evet, mi? bakın biz şu anda nüfusun eğitimdeki etkisini görmüyoruz. %21 azalacak. Dolayısıyla şunu söyleyeyim. Mesela İngiltere'de 2019-2025 arasında 150 bin öğrenci azaldı. Güney Kore binlerce okulunu kapattı. Fakat bunun çözümünü doğru yapmanız gerekir. Gene Güney Kore'den örnek vereyim. Yani bizle aynı eşitle başlayıp çok ileri giden bir ülke olduğu için 200 milyar dolar nüfus artışına para harcadı. Şu anda 0,72.
Para harcamakla üreme olmuyor. Yani nüfus artışı olmuyor. Bunu anlamamız lazım. Doğru stratejilerden gitmemiz lazım ki başka bir şeyde de çalışmasında Tedmem zaten bunu da araştırmıştı. Burada baktığınız zaman asıl mesele bilinmeyene hazırlık. Peki biz neyle uğraşıyoruz? Şunu söyleyeyim Ceyda Hanım, hala biz aslında nüfus baskısı altında değiliz. 1 milyar göç bekleniyor dünyada. 1 milyar göç. Yani atmosferin getirdiği koşullardan dolayı 1 milyarlık bir göç bekleniyor. Çünkü Biz- iklimler değişiyor. Biz 2025 TEDMEM eğitim değerlendirme raporunda şunu gördük. Üniversiteyi kısaltmaya çalışıyoruz. Liseyi kısaltmaya çalışıyoruz. Ama mesele süre değil, mesele kalite. 2025'te 3,5 milyon insan YKS'ye giriyordu üniversite sınavına. Aniden 2,5 milyona düştü. Yani üniversite son 2 yıldır üniversite mezunlarının işsizlik oranı genel işsizlik oranının üstünde olan tek OECD ülkesiyiz. Bir de bir şey soracağım. Çok mu üniversite var? Çoktan çok fazla var. Zaten üniversitenin artık bir ekonomik getirisi olmadığı ortaya çıktığı için ilk 100 binde, 100 bin çok önemli bir şey yani 2,5-3 milyon insanın Tabii. girdiği şeyde sınava girenlerin %20'si kayıt yaptırmadı. Dolayısıyla yani Çok acı bir şey. başka bu. bir şey söyleyeyim. Üniversite sınavı biliyorsunuz bütün ailelerin kabusu. Sadece çocukların değil, ailelerin de. Tabii. Yani bu sınav baskısı Türkiye'yi teslim almış. Dershane baronlarının cebi doluyor. Okullar kıymetsiz ve biz eğitim vereceğimizde sınav yarışı içerisinde çocuklarımızı yetiştirmeye Tam çalışıyoruz. olarak böyle. Ve zihinsel kodlamamız ne? Başarılı olursan, sınavda başarılı olursan, yani yuvarlağı iyi doldurursan başarılı olursun. Hayır, öyle bir şey yok. Büyük bir üniversitemizin yaptığı araştırmada üniversite sınavı ilk binde kazananların mutluluk endeksi %28. Mesele yaşamda mutlu olabilmekle alakalı bir şey. Şunu söyleyeyim, üniversite sınavında sınava yerleşenlerin yüzde kaçı lise sonu bitiriyor biliyor musun? %30,12'si. Diğerleri tekrar girenler ve bitirenler. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle ekonomik bir şey olabilir mi? Sarfiyat. Yani ekonomik olarak düşünün. Ne yapıyor bu çocuklar liseden mezun olunca? Üniversiteye giriyorlar bir kısmı. E O bölümü okumuyorlar. Başka bölüm için giriyorlar. Bir kısmı bitiriyor. Bir daha okuyor. peki. Bir kısmı tekrar hazırlanıp giriyor. Aslında siz liseyi bitirmiş çocukların kapasiteli olarak üniversite 4 yıllık üniversiteden bahsediyorum. Tabii Evet. diploma dağıtmaktan girmesini beklersiniz. Ama siz ne yapıyorsunuz? O tekrar edenler için hoca tutuyorsunuz. Bina yapıyorsunuz ve burs veriyorsunuz. Haklı olarak vermek mecburiyetindesiniz devlet olarak. Çünkü sosyal adaleti sağlamak için. Ve insanların gündelik sorunları birinci planda tutup aslında çocukların eğitimiyle ilgilenmeleri gerektiği ve bunun için toplumsal baskı, kavga demiyorum, toplumsal baskı yapılması gerektiğinden uzaklaştırmalarından oluşuyor. Siz olsanız ne yapardınız? Bugün dediler ki Selçuk Bey, eğitim sistemini size emanet ediyoruz. Ne yapardınız? Bir, dershanelerin hepsini kapatırım. Zaten kapatılmadı mı? Hayır, kurs oldu. Adı değişti. Siz kapatıldı mı sanıyorsunuz? Evet. Çok daha fazlası var şu anda. Gerçekten mi? Hatta legal olarak da değil, daha fazla bir şey de var. Bir, onu yaparım. İki, Türkiye'nin en büyük eğitim sorunu iz bırakma sendromudur. Her bakan, her YÖK başkanı sıfırdan başlamamaları temel prensip olarak getiririm. Üç, eğitim tatmin alanı değil, eğitim yönlendirme alanı değil, eğitim bir kalkınmanın ayağını oluşturan önemli faktördür. Dolayısıyla insanları annelerin giyimleri üzerinden veya nerede doğdukları üzerinden değil, ülkesini seven çocuklar üzerinden yaparız. Bakın bugün bir sorunumuz var. Gençlerimiz yurt dışına gitmeye çalışıyor. Sadece parası olanların değil, orta gelirlerinde bu ülkede beyin göçü yok, hayal ve umut göçü var. Dolayısıyla çocuklarınıza hayal ve umut vermeniz gerekir. Şeye geldiğiniz zaman, dijital dünyayla mücadele etmeye geldiğiniz zaman bir yapay zeka ehliyetine ihtiyacımız var. Bu bir kavram, dünyada bir kavram. Evet, evet. Yani yapay zekanın sizi yönlendirme, eşlik etmesi değil, yapay zekadan, teknolojiden faydalanmanın öğretilmesinden bahsediyorum. Araba kullanmak gibi. Evet, çok iyi Bunun anlıyorum. doğru bir stratejiyle vermeniz Yani lazım. yapay zekayı da kullanmak için bir eğitimden geçilmesi gerektiğine Evet, çok ama katılıyorum. doğru bir eğitimden. Önce onu verecek öğretmenin de nitelikli olması gerektiğini Evet. sakın unutmayalım. İkincisi resilience dediğimiz dayanıklılık. Bakın sizinle bizim kuşağımız sorunlarla büyüdük. Kaybetmeyi öğrenerek büyüdük ki çok değerli bir kavramdır kaybetmeyi öğrenmek. Psikolojik dayanıklılığımız var, evet. Şu anda maalesef bizim kuşaklarımızın, çocuklarımızın dayanıklılığı çok düşük. Bu aslında yaşamı öğrenerek değil, yaşamı iletişim kanallarını tamamen teknoloji üzerinden giderip başka bir dünyaya sahip olmalarına dayandırıyor. Seçenek çok yok çünkü. Tabii ki. Ama o zaman şunu yapacağız. Dayanıklılığı yani öğreteceğiz.
bunun çok zor olduğuna inananlardan değilim. 3, bir pandemi yaşadık biliyorsunuz. Tabii. Ertesi gün biliyorsunuz bütün üniversiteler uzaktan eğitim merkezi kurdu yarım saatte. Ne kadar kolaymış. İsminin olması, içeriği olmuyor. Demek ki o zaman biz eğitimde esneklik modellerini getirmek mecburiyetindeyiz. Ve rozet. Yakında yüksek öğretim bitiyor dünyada. Nasıl yani? Ne demek bu? Tıp, doktorluk gibi yerlerin dışında şirketler şunu söyleyecek. Yetkinlik rozetleri isteyecek, mikro kredi. Ben işe şu yetkinlikteki insanlar istiyorum diyecekler. Peki. Bunlar dünyada çok ciddi miktarda mikro krediler var. Dolayısıyla buna dönecek iş. Bu ne demek? Şu, sizin iletişim beceriniz bir rozet, üniversite bitirmeniz gerekmiyor. Sizin ekonomik belli bir temel bilgiye sahip olmanız, çünkü artık bilgiye Ben ulaşabiliyorsunuz. bunları nereden Bir rozet, alacağım? mikro kredi derslerinden alacaksınız ama 4 yıl okumayacaksınız. Hayır, 6 aylık kurs üniversiteler alacaksınız. Ha değil, Tabii üniversite bitti. tabii. Başka bir şey daha söyleyeyim. Çin'de 3. nesil üniversitede kaç kişi gidiyor biliyor musunuz? 8 milyon. 3. nesil üniversite. Şu demek artık 60+18 olarak yaşam hesaplanıyor. Tamam. Yani ortalama yaşam 60 artıyor. Zaten orada da şunu sormak istiyordum size. Şimdi hayat uzadı. Zaten artık Sonra çocuk- oku, çalış, emekli ol sendromu çöktü. Ne Bu oldu senaryo şimdi? çöktü. Onun içindir ki 3. nesil, İngiltere 400 bin kişi. Ne bu 3. nesil? Şöyle, artık yaşam boyu öğrenme 21 yaşında, 22 yaşında bitmiyor. Tamam. Dolayısıyla o dediğimiz mikro kredileri öğrenmeyle, yani dönüşen dünyaya ayak uydurmayı mikro kredilerle alıyorsunuz. 6 aylık kurs, 3 aylık kurs ama nitelikli kurslardan bahsediyorum. Yetkinliğinizi ve becerilerinizi arttırıyorsunuz. Ama işte o iş öyle olmuyor. Nitelikli kurs diyorsunuz. Ben şimdi 49 yaşındayım. Şu anda 2 tane üniversitede birden okuyorum. Hala öğrenciyim yani ve hakikaten son nefesime kadar da öğrenci kalmak istiyorum. Ama bakıyorum eğitim içeriklerine, öğretmenlere genel anlamda 49 yaşımdan bakıyorum. Bazen yeterli gelmiyor açıkçası. Yani hala işte metni okuyup bana bir şey anlatan bir öğretmen, yazan bir şeyi okuyup deneyimini anlatmadan not kağıdına yazmış, oradan okuyor ve ders bitti diyor. Bitiyor ders gibi. Şimdi ben böyle eğitimlerin çok olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şimdi siz kurs dediğinizde de daha da korkuyorum. Yani üniversite böyleyse kursların hali nicedir? Nasıl Bakın, olacak? çıktı analizi yapılmayan hiçbir şeyin değeri yoktur. Ölçümlemenin hiçbir şeyin değeri yoktur. Bu ülkede maalesef herkes haklardan bahsediyor, sorumluluklardan bahsetmiyor. Gibi. Ben kuruldaki görevimden dolayı önerimle mesela son öğretmen kanunu, öğretmen yetkinliğinde olmayanların haklarını kaybetmeden başka bir devlet memurluğuna kaydırılmasını önermiştim. Bu tüm siyasi partilerin alkışıyla kabul edilmedi. Niye biliyor musunuz? Bir çocuğun en büyük anayasal hakkı öğrenme hakkıdır. Evet. Eğer bir öğretmen öğretme yetkinliğinde değilse onun suçudur değildir tartışmıyorum. Yani eğitim fakülteleri yetkinlikleri veriyor vermiyor ayrı bir konu. Ama o zaman o çocuğu ondan mahrum edemezsiniz. Niye edemezsiniz? Çünkü bir eğitim sistemi sadece parası olanlara göre dizayn edilemez. Dezavantajlara göre dizayn edilir. Bence de. Onların eğitimde ekonomik kalkınmanın en büyük ayağıdır eğitim bir birey için. Onun için ona göre dizayn etmeniz gerekir. Ve nitelik şart olmak mecburiyetinde. Niteliği veremeyen ise kusura bakma diyeceksiniz. Yani şöyle bir şey yok. Ben devlet memuru oldum zaten buradan emekli olacağım demeye başlarsanız yaşamdaki hayallerinizi ve besleme kanallarını bir de güncel sorunlarla bütünleştirirseniz ne yaparsınız? Yatarsınız. Evet. Elinizdeki notu okursunuz. Üretmezsiniz. Evet, elinizdeki notu okursunuz ama sistem de size eğitim dediği şeyi online 50 saat eğitim verdim deyip kendini kandırırsa gene yapamazsınız. Dolayısıyla sistem kurgulanabilir. 21. yüzyılın bir avantajı var. Sanayi devrinde herkes kas gücünü geliştirmek mecburiyetindeydi. Sonra hizmet sektörü öne çıktı. Şimdi bilişim sektörü öne çıktı. Hep neyi konuşuyoruz? Türkiye'deki 2 tane şirket milyar dolara satıldı. Yazılım şirketi. Demek ki toplumu kalkındırmak aslında bir grup kişinin kalkınmasıyla oluşuyor. Bizlerin döneminde bende ve benden sonra, ben yaşımı tabii ki söylemeyeceğim. Erkeklerin yaşı belli bir yaştan sonra sorulmaz diye söylemeyeceğim. Bizden sonraki nesillerde süreçler değişti. Tamam mı? Biz tanımlamaları yaparken, çalışmaları yaparken belli öngörülebilir bir dünyada yapıyorduk. Bunu dönüştürmek mecburiyetindeyiz. Bunu yapmak nedir? Eğitim sistemini düzgün bir şekilde oluşturmaktan geçer. Nitelikten geçer. Kesinlikle. Kurs olsun diye değil,
Veya birileri cebini doldursun diye çocukları dershaneye yollamaktan değil, devletin paralarını doğru yere kanalize etmekten geçer. Bakın bir örnek vereyim. Türkiye Eğitim Derneği sivil toplum örgütü ama okulları da var. Tabii. Çünkü Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye'nin tamamında 28 tane lise var. Büyük Önder Atatürk 1500 tane misyoner lisesini kapatıp Türk Maarif Cemiyeti'ni kurmuş. Birinci adresimiz meclis. Orada Türkiye Eğitim Derneği'nin okullarında ben özel okullara devlet para verirken karşı çıktım kamuoyunda. Niye biliyor musunuz? Önce devlet okullarına harcasınlar dedim. Evet. Özel okulların boş olması nitelik sorunudur, müşteri sorunu değildir. Dolayısıyla özel okullar laboratuvar olmak mecburiyetindedir. Buna paralel olarak da tabii devlet okulları kaliteli olursa insanlar özel okullara gitmez. Onun için devlet okullarının niteliğini arttırmak mecburiyetindeyiz. Bu da bir disiplin sürecidir. Tabii. Ama 21. yüzyılda geldiğimiz şey bu kaç kişi okumuş, kaç kişi diploma almışı geçti. Ve zamanımız azaldı. Zamanımız azaldı. Yani 2005 yıl sonra, 4 yıl sonra nüfusun ne kadar azalacağını görüyoruz. Dolayısıyla buna ayak uydurmak mecburiyetindeyiz ve eğitim sistemini, dünyadaki eğitim sistemindeki karmaşayı da göz önünde bulundurarak doğru tasarlamak mecburiyetindeyiz ve bu ülkeyi önder ülke yapacak nesli yetiştirmeliyiz. Herkesi üniversite mezunu yapmaktan bahsetmiyorum. Yaptığınız zaman herkes haklı olarak ben üniversite mezunuyum, niye operatör olurum der. Ama tarihe de bakın, hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Mesleki eğitim gibi hep sürekli konuşuyoruz. Ne düzeliyor? Düzelmiyor. Dolayısıyla bir milli olmak önemlidir ama bir evrensel eğitim politikasına ihtiyacınız var. Bakandan bakana, siyasi partiden siyasi partiye değişmeyecek, ana arteri olan ve 21. yüzyılın bilişim dünyasında yok olmayacak bir nesli yetiştirmeniz gerekir. Bunun için de önemli olan şey ne? Çocukların hayali olacak, umudu olacak, beklentisi olacak. Biz onları suçlamaya değil, onları ne vereceğimiz tasarlamak mecburiyetindeyiz. Tabii ki. Bunun çok zor olduğuna inananlardan değilim. Kolay mı? Hayır. Dünyada da eğitimde bir karmaşa var. Yüz milyonlarca dolar harcayıp geriye gelişler var. Ama bu ülke için biliyorsunuz yüz binlerce insan kendini feda etti, öldü. Bu toprakları bize vatan yapmak için. Bizim sorumluluğumuz ise bizden sonraki kuşaklara yeni dünya düzeninde güçlü olacakları bir ortamı hazırlamak olması gerektiğini inanıyorum. Şimdi tabii bir ebeveyn olarak bir de eş zamanlı bir öğrenci olarak sizi dinlemeye gayret gösteriyorum. Bize yolladığınız ön bilgilendirmelerde iklim değişikliğinin eğitime ne kadar etkilediğini gördüm. Buna çok şaşırdım. Minicik buna da değinmeliyiz. Çünkü ebeveyn olarak en azından doğaya iyi bakarsam belki bir şeyler değişir gibi bir umutlanma oldu. Bu çerçevenin içinde çünkü benim ebeveyn olarak yapabileceğim hiçbir şey yokmuş gibi göründü bana. Buna ne diyeceksiniz? Çocuklarınıza güvenin. Ben sonsuz Hayır, güveniyorum. bu güvensizlikten kastım şu. Yani bir ara bir ulusal kanalda şey demiştim. Türkiye'de araştırma yaptık. 4 element çıktı. İnsan, hayvan, bitki, veli demiştim. Anneler genetik mühendisi oluyorlar demiştim. Doğurmanın verdiği hakla. Öyle değil. 9 tip mizaç var. İyi okuyabilmek lazım. Yani bazıları der ki mesela çocuğuma arkadaşım. Siz annesiniz, arkadaş değilsiniz. Öyle bir dünya yok. Şunu da sakın unutmayın. Sizin için, hatta benim için evet online becerebilirsek iyi bir şey. Ama okul bilgi aktarımı yeri değildir. Yo, ben şimdi için söylemiyorum. 49 yaşımda bana bu iyi geliyor. Tabii. Okul müthiş bir şey. Okul ve eğitim gidilmeli. bilgi aktarma yeri değildir. Evet. Okul insan olma yeridir. Aynen öyle. Anlatabildim mi? Yani Evet. okul bina değildir. Onun için bunu anlamak mecbur. Onun için şunu sakın unutmayın. Pandemi artı deprem, ki depremde üniversitelerin kapanmasına çok ciddi miktarda itiraz ettik biz. Bu nesli toparlayamıyoruz. Tabii. Dikkat edin. Kendi çocuklarımız dahil toparlayamıyoruz. Önce gençken çocuklarımız şunu diyordu. Ne güzel, arkadaşlarımız var. 20 gün sonra öyle demediler. Çünkü insan kinestatiktir. Tabii. Dokunması gereken Tabii. bir şeydir. İletişim kurmak Tabii lazım. ki, tabii göz ki. Göze. Bu risklerden bir tanesi de sizin dediğiniz gibi iklim. Çok büyük miktarda bir göç var. Evet. Fakat şunu yapayım, yani buna yeşil dönüşüm diyorlar. Yeşil dönüşümle ilgili bilinç nerede? Yani bırakın dünyanın önder ülkelerinde nerede? Yani günü kurtarma, ekonomiyi kurtarma, yarını düşünmeme ve sorumsuzluğu içerisindeyiz. Evet. Evet, atmosferde belli bir miktar düzelmeler oldu ama tekrar bu iklim kurallarını göz ardı etmeye başladılar. Evet. Bunu iyi değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Göç kaçınılmaz, yaşam uzadı. Göçen için de sorun, göçtüğü yaşam yerde uzadı. yaşayan için de Doğurganlık düştü. sorun. Tabii. Bir de biz teknolojinin esiri olmaya başladık. Bunlar çok karmaşık gelebilir ama şunu net olarak söyleyeyim. Doğru bir planlamayla bu dünyanın bu karmaşasını riskli bir fırsata çevirebilirsiniz. Ya söylendiği gibi, Nietzsche'nin söylediği gibi, ya tozu dumana katarsınız ya tozu dumanı yutarsınız. Ya. Türkiye'nin gençleri
tozu dumana katmayı hak ediyorlar, yutmayı değil. Evet. Bu da hepimizin sorumluluğu, doğru bir planlamadan geçmek mecburiyetinde ki bu ülkenin geleceğinden biz bahsedebilelim. Bugün hayalimiz terörsüz Türkiye ama kabusumuz eğitimsiz bir Türkiye olmasın. Ebeveynlere son olarak ne demek istersiniz? Bu süreç içinde ne yapmalılar? Sakın telaşlanmasınlar. Nasıl Bunlar telaşlanmasınlar bu kadar şey bunlar bir kabus senaryosu değil. Unutmasınlar ki çocukları aslında dijital dünyada bizden daha güvenliler, bizden daha iyi analiz ediyorlar. Ama bizim onlara bir ehliyet vermemiz lazım. Yani biz yalan haberden, bilişsel yönlendirmeye çok daha açığız. Onlar yalanla doğruyu bize göre çok daha fazla ayırt edebiliyorlar ama ehliyete ihtiyaçları var. Onun için çocuklarına eşlik etmeyle, çocuklarına yön vermeye çalışmak arasındaki farkı anlamak mecburiyetindeler. Çünkü onların değer setiyle bizim değer setimiz birbirine uyuşmuyor. Yani bir örnek vereyim. Gençler adalet istiyor, bizim kuşağımız imtiyaz. Aslında gençlerin adalet istemesi bu ülke için bir fırsat. Tabii. Yeter ki onları yetkin bir şekilde becerilere kavuşturabilelim ve doğru bir yönlendirmeye tabi tutalım. Bunun için de araştıralım ve onlara eşlik edelim ve onları dinleyelim. Evet, gene dönüp dolaşıp oku yani yapacağımız tek şey okumak, çocuklarımıza da okumanın öneminden bahsetmek. Çünkü bizi gerçekten kitaplar kurtaracak gibi duruyor. Aslında bir raporlar serisinin peşinden gittik ve durumumuzu bir kez daha gözler önüne serdik diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Ürküttünüz ama ürkmezsek gelişemeyiz gibi. Yani gerçekten öyle. İnsan korkmadan, ürkmeden, endişelenmeden bir plan, yol haritası, yapacaklar listesi oluşturamıyor. Her şey böyle güllük gülistanlıkmış gibi davranıp üstünü örttükçe de onlar büyüyor üstümüze geliyor. Dolayısıyla gerçeği bilip ona göre yol haritası çıkartmak galiba Bir cümle söyleyebilir iyi miyim? gelecek. Son cümle sizin Evet. olsun. Binlerce ekonomik getirisi düşük ve öksüz çocuğa burs veriyoruz. Şunu gördük. Tüm hayalsizlikler eşlik ederseniz ve merdivenler koyarsanız onlar tarafından aşılıyor. Hepimizin yapması gereken o ama sadece kendi çocuklarımız için değil, Türkiye'nin tüm çocukları için. Kesinlikle. Çok teşekkür Ben ediyorum. teşekkür Bir ederim, başka, sağ olun. bambaşka sohbetlerde tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın.